Dün gece Henry Cavill'ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım beni sabahın 4.30'unda yataktan kaldırdı ve bilgisayarın başına geçirdi. Yayını kapatıp Instagram'ı açtıktan sonra Henry Cavill'ın bir değil tam olarak iki tane Warhammer projesi duyurduğu gönderiyi gördüm ve sizler için şu anda sabahın 5.30'unda bu videoyu çekiyorum. Henry Cavill yalnızca bu iki projeyi duyurmakla kalmadı. Aynı zamanda Warhammer 40K için yapılacak olan Warhammer 40K Cinematic Universe'ünde doğru duyduğunuz aynı Marvel Cinematic Universe gibi bir Warhammer 40K Cinematic Universe'ümüz olacak. Bunun da müjdesini bizlere verdi. Müjde tırnak içerisinde. Şimdi öncelikle bir proje hakkında bilgiler vereyim. Topladığımız elimizde olan bilgileri şöyle bir özetleyeyim. Birincisi Amazon Studios bünyesinde geliştirilen dizisi Henry Cavill bu projede senarist Mike Flanagan ile birlikte bir süredir geliştirdiklerini ve hikaye tarafında ciddi ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Cavill hem önemli bir rolde olacak hem de yapımcı koltuğunda oturacak. Ancak canlandıracağı karakteri şu an için gizli tutuyor. Kendi ifadesiyle şimdilik bir sır olarak kalacak dedi ve dizinin Warhammer 40K evreninin hangi köşesinde ele alacağı da resmi olarak açıklanmadı. İkincisi ise bir animasyon dizisi. Bu proje Amazon MGM Studios, Blur Studios ve Games Workshop ortaklığında geliştirilecek ve 2024'te yayınlanan Secret Level antoloji dizisindeki Warhammer 40K bölümünün doğrudan bir spin-off olacak. Bu dizinin odağında Deathwatch var. Uzaylı tehditlere karşı savaşan Inquisition'ın altındaki seçkin bir Space Marine birliği. Sınırlı sayıda bölümden oluşacak olan Event Series formatında geliyor ve animasyon yine Blur Studios izleniyor Secret Level'ı yapan. Peki şimdi kadroda kim ne yapıyor? Çünkü bunlar önemli. Henry Cavill var. Gerçek insanlarla çekilecek olan dizide başrol oyuncusu ve yapımcı, animasyon dizisinde ise yönetici yapımcı olarak yer alıyor. Mike Flanagan canlı çekim dizisinin senaristi. Tim Miller animasyon dizisinde yönetici yapımcı, Blur Studios'un kurucusu ve Secret Level'ın yaratıcısı olan Deadpool'un yönetmeni. Secret Level'ın yaratıcısıymış ve Deadpool'un yönetmeni. Games Workshop her iki projede de fikri mülkiyet hakkı sahibi ve ortak yapımcı konumunda tabii ki. Blur Studios animasyon dizisinin animasyon stüdyosu olarak yer alacak. Henüz kesinleşmiş resmi bir başlık yok. Her iki projede şimdilik isimsiz bir Warhammer dizisi olarak alınıyor. Yayın tarihi de tabii ki açıklanmadı. Pek çok insan ki benim izleyicilerim de buna dahil bu projeye heyecanla bakacaklarını biliyorum. Ve aslında benim de heyecanlanmadığımı söylemem yalan olur. Aksi halde niye sabahın 5'inde bu videoyu yapayım? Ve YouTube'da da bugünden itibaren dizi hakkında pek çok content göreceksiniz. Dizileri tahmin edecekler, karakterleri tahmin etmeye çalışacaklar. Arkadaşlar ben onlardan farklı olarak size bu videoda bu projenin Warhammer 40K settingine yaratabileceği kalıcı ve direkt veya indirekt risklerden bahsedeceğim. Kalıcı hasar verebilecek riskler bunlar maalesef. Bu riskler hem şu anda dünyada var olan politik doğruculuktan geliyor hem de şirketlerin kar hırslarından geliyor. Öncelikle projede yer alan isimlere şöyle bir bakalım. Şimdi birincisi Henry Cavill dizide önemli bir rolü olacak ve yapımcı koltuğunda olacak. Henry Cavill politik doğrucu bir SJV olduğuna dair elimizde hiçbir delil yok. Hatta aksi yönü gösteren çok fazla delil var. Kendisi kitaba sadık olmadıkları için Witcher dizisini yarıda bırakıp gitti. Mike Flanagan bu kişi senarist olacak. 2024 yılında Donald Trump'ın seçilmesinden 2 gün sonra kendisine doğrudan daha politik içerik yapmaya hazır olduğunu söyledi. Artık sessiz kalmak imkansız geliyor ifadesini kullandı. Midnight Mass dizisinde de dini kurumların yozlaşması ve inanç politikaları üzerine kurduğunu açıkça belirtti. Tim Miller var. Burası birazcık karışık. Animasyon ve Deadpool'un yönetmeni. Deadpool'un eski yönetmeni diyelim daha doğrusu. Bu isimde durum biraz karışık. 2019 yılında Comic-Con öncesi Variety röportajında Mackenzie Davis'in canlandırdığı Grace karakterine yönelik eleştiriler sorulduğunda Miller şunu söyledi. Eğer woke'san bu karakter harika duracak ama eğer gizli bir kadın düşmanıysan seni fena korkutacak. Bu doğrudan kendi cümlesi. Şubat 2020'de KCRW'nun The Business with Kim Masters programında Get Woke and Go Broke lafını ilk kez ağzına alan kendisi oldu. Muhabir bu tabirin ne anlama geldiğini sorduğunda Miller filmde 3 kadını başrole koymalarıyla ilgili bir sürü tepki olduğunu açıkladı ama konuşmanın tonuna bakılırsa bunu kendi ideolojik pozisyonu olarak sahiplenmekten çok filme yönelik online tepkiyi tarif etmek için kullandı. Yani insanların böyle bir tepki vermesine aklım almıyor diyerek reaksiyona ekledi. Daha sonra tekrardan ben böyle düşünmüyorum beyanında çokça kez bulundu. Daha sonradan bu
verdiği tepki için de özür dileyerek iyi bir film yaptığına inanarak gittim ve yanıldım dedi. Yani arkadaşlar kusura bakmayın, ben birazcık direkt olacağım fakat elimizde tam takım taklavat bir SCV var. Ve bu gerizekalı kendi başarısızlıklarını politikayla, özellikle de feminizmle örtmeyi çok seviyor. Geri kalan bireysel isimlere de baktığımızda, bu demin kadroda bahsettiğim isimler, bunlar açıkçası kendilerine woke veya değil diyebilecek kadar şeylerimiz yok. Elimizde veriler yok. Bir şey bulunmuyor. Şimdi gelelim arkadaşlar rahatsız edici gerçeklere. Nasrettin Hoca'nın bir lafı var. Parayı veren düdüğü çalar şey. Çok doğru bir söz. Bu durumda Henry Cavill her ne kadar yapımcı koltuğunda otursa da Kevin Feige gibi evrenin tam bir SCV ıslak rüyasına dönüşmesi konusunda yapabilecekleri çok sınırlı. Dahası Henry de bir insan. Kendisi proje için çok tutkulu ve proje için olan heyecanın mantığının önüne geçebilir. Bazı işleri hızlandırmak için bazı konularda Amazon'a diz çökebilir. GW zaten içerisindeki woke isimlerden ötürü fazlasıyla zarar görmüşken Amazon'un işin içine bu denli dahil olması ve dizi film sektöründeki woke ajansların, kemik tabakanın evrene girmesi açıkçası kısa dönemde olmasa da uzun dönemde bu projeyi pozitif bir şey olarak görmemi zorlaştırıyor. Dizi film sektörü evreni bir niş olmaktan çıkarıp mainstream haline getirmesi zaten başlı başına bazı eksileri bulundururken bu projenin 2026 gibi politik doğruculuğun ve altındaki zararlı ideolojilerin bulunduğu bir dünyada peydah olması hiç iyi değil ve Henry'nin bunun önünde durabilecek bir güce sahip değil. Dahası şirketlerin kar hırslarından ötürü gelecek olan zararları bu işin içine katmıyorum bile. Mesela Warhammer'la alakalı bir içerik yapılacaksa bu içerik muhakkak 18+ olmak zorunda. Aksi takdirde Warhammer 40K evreninin karanlığını olduğu gibi ekleyemezsiniz evren. Fakat diziler genel izleyiciye olabildiğince ulaşmak isterler. Eğer böyle bir yoldan gidip finansal bir başarı sağlarlarsa GW zaten bu yolda ilerlerken daha fazla güven kazanıp masaüstü oyunlara, kitaplara ve genel olarak setting'e getireceği değişikliklerle Warhammer 40K'yı bir mezara koyar, o tabutu da son çiviyi çakar. Peki biz Warhammer 40K setting'ini seven, buna gönül vermiş bir topluluk olarak ne yapmalıyız? Abi sesinizi duyurun. Bu SCV'ler dediğimiz güruh bir avuç azgın azınlıktan başka bir şey değiller. En basitinden gidin Henry Cavill'ın postunun altına politik doğruculukla 4 kelimeyle belirtin. Warhammer 40K'da politik doğruculuk istemediğini belirtin. Sesinizi duyurun. Benim elimde böyle bir platform var. Ben elimden geleni yapıyorum. Kitleler seslerini yeterince güçlü duyurdukları zaman bir şeyleri değiştirebileceğini gördük. Siz de en azından gidin bunu yapın.